Bu yılın Super Bowl Halftime Show'unda Latin yıldız Bad Bunny tarihi bir performansla sahne aldı. Bu sadece bir müzik şovu değil, kültür, kimlik ve Amerikan kimliği hakkında bir tartışmanın ortasında gerçekleşen bence mükemmel bir an oldu. 8 Şubat 2026'da Bad Bunny Super Bowl'un gösterisinin baş sanatçısı olarak sahne attı ve Bad Bunny'yi tamamen İspanyolca performans yapan ilk Latin solo sanatçısı konumuna getirdi. Gösteri Lady Gaga, Ricky Martin ve diğer sürpriz konuklarla bir araya gelerek geniş bir müzik deneyimi sundu. Sahnede ayrıca bir çiftin gerçek düğününü de izlemiş olduk. Canlı izleyiciler ve televizyon başındaki milyonlarca kişi Bad Bunny'den en büyük hitlerini dinlerken aynı zamanda müziğin ve dansın ritmine kapıldı ve performans neredeyse tamamen İspanyolcaydı ve bu bir Super Bowl sahnesi için benzersiz bir an olarak kayda geçti. Bu gösteri sadece müzik açısından değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal olarak da çok önemli. İlk bölümde Porto Rico'dan Super Bowl sahnesine gösterim, alışık olduğumuz parlak ışıklar yerine adeta Porto Rico'nun kırsalında başlıyor. Sahnenin ortasında yükselen yüksek çalılar, şeker kamışı tarlalarını çağrıştıran bir dekor, etrafta tarım işçilerini andıran beyaz kıyafetli dansçılar var. Bu açılış Porto Rico'nun tarihsel olarak şeker kamışı ve meyve tarlalarına dayanan sömürgeci geçmişiyle iç içe geçmiş ekonomisine gönderme yapıyor. Aynı zamanda Latin yıldız sadece şehirli ragaton partisi klişesini kırıp kökleri, emekçi sınıfları ve kırsal hayatı sahnenin merkezine yerleştiriyor. İkinci bölümde ise gösterinin en çarpıcı anlarından biri Bad Bunny'nin sahnede yükselen bir elektrik direğine tırmanması. Bu imge Porto Rico'nun son yıllarda kasırgalar ve fırtınalar sonrası aylarca süren elektrik kesintilerine eskiyen şebekeyi ve adanın kronik altyapı krizini hatırlatıyor bizlere ve bu esnada El Apagón yani elektrik kesintisi anlamına gelen parça devreye giriyor ve şarkının sözleri hem Porto Rico yönetimini hem de Amerika Federal Hükümeti'ni ada halkının ihtiyaçlarını görmezden gelmekle eleştiriyor. Böylece bu gösteri doğrudan slogan atmadan Super Bowl'un en kitlesel sahnesini siyasi bir protesto alanına çeviriyor. Üçüncü bölüm olaraksa performans ilerledikçe sahne tasarımı radikal biçimde değişiyor. Bir anda kendinizi New York'taki Porto Rikolu ve Latin mahallelerini andıran renkli bodega dükkanlarının sokak satıcılarından pembe La Casita evinin arasında buluyorsunuz. Bu set Amerika'da göç etmiş Porto Rikoluların ve Latin diasporasının gündelik hayatını sahneye taşıyor. Mahalle bakkalları, sokak yemeği standları, dar sokaklardaki müzik ve dans yani Bad Bunny Super Bowl izleyicisini Porto Rico'dan New York'un Latin mahallelerine uzanan bir diaspora yolculuğuna çıkarıyor. Biz sadece sahnedeki yıldız değiliz, bu mahallelerin çocuklarıyız diyor. Ve en sevdiğim bölüm. Gösterinin bir noktasında kamera bir salona giriyor. Anne, baba ve çocuk televizyon başında Bad Bunny'nin Grammy konuşmasını izliyor. Ardından Bad Bunny elindeki Grammy ödülünü küçük çocuğa uzatıyor. Bu sahne hem kendi hikayesinin çocukluk haline hem de temsil mücadelesinin gelecek kuşaklara devredilmesine yapılan sembolik bir vurgu aslında. Bir başka anda Brooklyn'deki Social Club sahibi Tonita sahnede beliriyor ve bu mekan yıllardır Porto Rico diasporası için bir sosyal merkez. Aynı zamanda Bad Bunny'nin kariyerinde de önemli bir referans. Diğer bölümde ise gösterinin belki de en sürpriz kısmı gerçek bir düğünün sahnede gerçekleşmesi. Gelinlikli çift, devli bir pasta, dans eden kalabalık. Bu sevginin en somut, en kolektif kutlama biçimi olan düğünü Super Bowl sahnesine taşıyor. Ayrıca düğünün ortasında iki sandalyeye uzanmış şekilde uyuyan bir çocuk görüyoruz. Bu Latin ve birçok göçmen topluluğun çok tanıdık bir deneyimi. Aile büyükleri sabaha kadar eğlenirken çocuklar sandalyelerden, ceketlerden yapılmış geçici yataklarda uyuyor ve Bad Bunny bu küçük ayrıntıyla göçmen aile hayatının duygusal hafızasını ve kuşaklar arası bağını işaret ediyor. Konuklarda sembolik aslında. Ricky Martin'in sürpriz sahneye çıkışı, Porto Rico kökenli pop ikonlarının farklı kuşaklarını buluşturması, arka planda Bad Bunny'nin Debbie Tirar Mas Fotos albüm kapağını andıran plastik sandalye ve tropik bitkilerle hem nostaljik hem ironik bir sahne kuruluyor. Lady Gaga ile birlikte yapılan salsa düzenlenmesi ve Die With A Smile performansı ise Anglo pop dünyasının en büyük figürlerinden biriyle Latin sound'unun eşit ortaklık kurduğu bir an açıkçası.
7. bölümde ise bu yılki devre arası gösterisi Super Bowl tarihindeki ilk ağırlıklı İspanyolca performans. Bad Bunny de bu sahnede başrolü üstlenen ilk İspanyolca Latin solo sanatçısı. Zaten ödül de aldı. Bad Bunny'nin neredeyse tamamen İspanyolca bir sette çıkması, global pop dili İngilizce olmak zorunda değil iddiasını Super Bowl gibi en ana akım medyalarından birinde test ediyor olsa gerek. Son bölümlere geçiyorum. 8. bölümde ise kapanışta Bad Bunny God Bless America diyor ama burada durmuyor. Ardından Kuzey, Güney, Orta ve Latin Amerika'daki ülkeleri tek tek sayıyor. Bu küçük ama güçlü hamle Amerika kelimesinin sadece Amerika'yı değil tüm kıtayı kapsadığını hatırlatıyor. Sahnede bütün Amerika kıtasını temsil eden bayraklarla yürüyen kalabalığı görüyoruz. Arkalarında yazan cümle çok net. The only thing more powerful than hate is love. Yani nefretten daha güçlü tek şey varsa o da sevgidir diyor. Göç, ırkçılık, sınır politikaları ve kültür savaşlarıyla bölünmüş bir siyasi atmosferde bugünlerde Bad Bunny bu sahneyi kıta çapında birlik ve sevgi çağrısına çeviriyor. Son bölümde ise tüm bu sahneler yalnızca estetik tercihler olmasa gerek diye düşünüyorum. Amerika'da giderek sertleşen göç ve kimlik siyasetinin ortasında Latin topluluklarının aradığı temsil ve gurur duygusuna cevap veriyor. Tarım işçileri, elektrik kesintileri, göçmen mahallelerindeki sorunlar, gerçek bir düğünün olması, düğünde uyuyan çocuk, Tony, Ricky Martin, Lady Gaga hepsi bir araya geldiğinde biz buradayız. Hem bu kıtanın tarihinin hem de geleceğinin parçasıyız diyen büyük bir kolektif portre çiziyor. Peki bu sahneden sonra neler olabilir? İlk senaryo kültürel köprü oluşturulabilir. Bad Bunny'nin performansı Latin müziğinin küresel pop kültüründeki yerini daha da sağlamlaştırabilir. Önümüzdeki yıllarda daha fazla Latin müzisyen Super Bowl gibi büyük sahnelerde yer alabilir. Diğer bir senaryoysa ki bundan asla hoşlandığımızı düşünmüyorum. Kültürel kutuplaşma derinleşebilir. Bazı kesimler bu gösteriyi Amerikan değerlerinden uzak bulduğu için kültürel tartışma şiddetlenebilir ki şu an sosyal medyada da çoğu Amerikalı bu tarz paylaşımlar yapıyor sahneyi anlamadığına dair ki bu çok normal buluyorum ve daha fazla polemiğe yol açabilir ki Trump'ın paylaşımında gösteriyi beğenmediğini açıkça görüyoruz. Özetle Bad Bunny'nin Super Bowl halftime şovu sadece bir müzik performansı değildi bence. Bu büyük sahnede yapılan İspanyolca ağırlıklı performans kültürel kimlik, birlik ve tartışma yaratma açısından bence tarihe geçti. Yorumlarda lütfen düşünceni yaz. Sen bunu nasıl buldun? Beğendin mi gösteriyi?